Merhaba arkadaşlar. Bugün de size makromede düğüm tekniklerinin üçüncüsünü göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu fiyonk tekniğini şöyle yapacağız. Önce bir düz bir tane kare veyahut da benim örümcek diye tabir ettiğim örgümüzü yapacağım. Önce soldakini D harfi haline getirip sağdakini üstten, alttan ve aradan geçirerek taktım. Şimdi de sağ taraftakini D harfi haline getirdim. Soldakini üstten, alttan, aradan geçirip yukarıya şu şekilde sıkıştırdım. Şimdi arkadaşlar o kurdele dediğim modelimizi oturtmaya başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Bunu yaparken yukarıda bir boşluk bırakacağız. Şu kısımda arkadaşlar şu motifle bundan sonraki gelecek motifin arasında bir mesafe bırakacağız ilkinde. Şimdi aynen daha önceki yaptığımız kare düğümün aynısını buraya yapıyoruz. Şu arada bakın şöyle mesafe bıraktım. Birinci düğümümü attım. İkinci düğümü arkadaşlar sıkıyorum. Bayağı bir sıkıyorum. Bakın. Ve bunu yukarıya doğru itiyorum. Bakın şurada şöyle bir kurdele oluştu. İkinciyi yapıyorum. Arkadaşlar ikinciyi ister aynı boyutta bırakın şuradaki mesafeyi, ister birazcık büyüğünü bırakın. Fark eden şöyle görüntü değişik olur. Farklı olur. Denersiniz bunu. Şimdi ben burada ikisini aynı boyutta bırakacağım. Şöyle bunu da aynı boyutta bırakacağım. Şu kadar mesafe bıraktım. İkinciyi şöyle düğümümü attım. Arkadaşlar. Şu ikinciyi sıkıyorum arkadaşlar. Olabildiğince sık. Şöyle sıktım ve yukarıya doğru ittim. Bakın. İkinci fiyongum oldu. Şimdi bu sefer arkadaşlar bunu ben baklava dilimi şeklinde yapacağım için bunun şu aradaki mesafeyi biraz uzun bırakacağım. Deminki arkadaşlar şu kadardı. Bunu bu sefer ben şöyle biraz daha geniş, şu şekilde geniş bırakacağım. Bakın şöyle. Şöyle. İkinciyi örüyorum. İkinciyi örünce bunu buraya güzelce sıkıştırıyoruz ve yukarıya doğru itiyoruz. Bak biraz daha büyük oldu ondan. Yukarıdakilerden. Biraz daha büyütebiliriz. Ama bu şekilde olsun. Şimdi arkadaşlar bundan sonrakini şu yukarıdakinin aynısı yapacağım. Mesafeyi. Şöyleydi. Gördünüz mü arkadaşlar? Küçük bir baklava dilimi gibi bir şey oldu bu. Yine mesafeyi aynı yapalım. Şöyle yaklaşık. İkinciyi sıkıştırıyoruz. Ve yukarıya itiyoruz. Gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar aynı modelden bir tane daha yapacağız ama bunlar birbirine karışmasın diye önce şu mesafeye araya iki tane ekstradan düz örelim. Ondan sonra modelimizi koyalım. Şöyle bir tane daha yapayım. Şunun kadar ayıracağız. Şöyleydi. İkinciyi sıkıyoruz. Şöyle yapalım. Sıkıyoruz ve yukarıya itiyoruz. Bunu yine arkadaşlar aynı boyda yapacağım. Şöyle şu kadar çıktı.
sıkıp yukarıya itiyoruz. Şimdi bakın. Şunun aynısını buraya yaptım. Bunu sıkıştırıyorum bu sefer ve itiyorum. Gördünüz mü? Şimdi bundan sonrakileri şu boyda yapacağız. Küçüklerden. 2 tane. Şu kadar. Evet. Şimdi bu sefer arkadaşlar aynı modeli ben çam ağacı şeklinde öreceğim. Onu da öğrenin. O da değişik yerlerde, anahtarlıklarda kullanırsınız. Çantalarda kullanırsınız. Birçok yerlerde kullanabilirsiniz. Çam ağacı şeklinde bir örgü yapacağız. Yine 2 tane ip taktım. Şu tepeye bir tane normal kare düğüm ya da benim tabirimle örümcek düğümü atıyoruz. Şöyle. Bir tanesini düz ördüm arkadaşlar. Şöyle bir tanesini düz ördüm. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Bu sefer çam ağacı şeklinde yapacağız. Bakın. Şu aradaki mesafeyi açık bırakacağız. Şurayı şu kadar açık bırakalım. Şöyle. İkinciyi yapalım. Bu ikinciyi arkadaşlar hemen buraya sıkıştırıp yukarıya doğru itiyoruz. Bakın en üstteki dalımız oldu. Eğer isterseniz mesela yukarıya 2 tane de koyabiliriz. Bundan sonrakinde 2 tane koyalım. Şimdi ikinci dalını yapıyorum arkadaşlar. Deminkinden biraz daha geniş alacağız ipimizi. Bakın şu kadar alalım. Bu sefer birazcık daha tamam. Bu böyle alalım. Buradaki orantıyı arkadaşlar siz göz kararına göre ayarlarsınız. Ya da oturur ölçerek yaparsınız. Sıkıştırıyorum ve itiyorum. Bakın. Şimdi bu seferki bu ikinci dalımı yaptım. Üçüncü dalımı yapıyorum arkadaşlar. Bu biraz daha geniş olacak. Şu mesafe. Alttan ikincisini de alıyorum. Şöyle. Sıkıştırdım ve yukarıya ittim. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın tam bir çam ağacının dalı böyle üçgen şeklinde gelecek. Bu seferki dalımızı daha geniş alalım. Şöyle biraz daha geniş alayım. En son 1, 2, 3, 4 en tepede bir tane vardı. Zaten normalimiz vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dallı bir çam ağacı yapıyoruz. Bu seferki çam ağacımızın en alt dalı biraz daha şöyle geniş olsun. Yukarıya bir tane daha şöyle atalım. Sıkıştırıp yukarıya itelim. Bakın arkadaşlar. Tam bir çam ağacı oldu. Gördünüz mü? Böyle üçgen şeklinde geliyor. Şimdi bundan sonraki çam ağacımızı yapalım arkadaşlar. Bu çam ağacının daha belirgin olması için bu sefer bu benim örümcek düğümümden 2 tane atalım. Şöyle arada boşluk kalsın. Hatta bu araya siz şey de takabilirsiniz. Boncuk da takabilirsiniz.
Yani şu şeylere, şu ördüğüm yerlere şu iki ipe birden boncuk takıp ondan sonra üçgeninizi gidebilirsiniz. O da olur. Şöyle 2 sıra yaptım arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın 1 ve 2. Dişleri sayıyoruz. Şimdi çam ağacımı yapıyorum tekrar. Şu kadar bir mesafe bıraktım. Ve bunu buraya sıkıştıracağım. Şöyle. İkinci mesafeyi arkadaşlar biraz daha geniş tutacağım. Deminkinden şöyle olsun. Üçüncü dalımı yapıyorum. Mesela bu şundan biraz daha geniş oldu farkındaysanız. Bunu artık siz göz kararı ayarlayacaksınız. Bu biraz daha geniş olsun. Kaç tane oldu? En tepeye bir tane saydık. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha yapalım. 6 olsun. Şöyle olsun bu. Burada orantısız oldu ama. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi yine düzünü yapalım.